Herkese merhabalar. Tüm harfleri bitirdik ve şimdi bütün harfleri birlikte ve birleştirerek çalışalım. Burada harf bölümlemesinden bahsetmemiz gerekiyor. Harflerin de bir vücudu var ve baş, gövde ve kuyruktan oluşuyorlar. Burada 4 uç boyutu benim harfimin gövdesini, 3 uç boyutu harfimin başını ve 3 uç boyutu da harfimin kuyruğunu veriyor. Burada mesela 3 yaptım şimdi. Bir tane daha eklemem lazım ki bu kalem için en ideal harf gövdesi boyutunu ortaya çıkarabileyim. Baş, gövde ve kuyruk dedik. Burada en önemlisi gövde boyutu. Gövdem buraya kadar. Buraya kadar, buraya kadar, buraya kadar. A harfi sadece gövdesi olan bir harf. Başlayayım bakalım. Kalın, ince. Gövdeye kadar geldim. Gövde başına kadar geldim. Ve şimdi B harfine başlayacağım. Başı ve gövdesi olan bir harf. Kalınlaştım, inceldim, gövde başına kadar geldim. Tekrar kalın ve az bastır bitir. Şimdi D harfi. Az bastır, çok bastır. Şimdi çok bastır, az bastır ve bitir. Ortaya kadar geldim çünkü E harfi başlayacak. E harfi ortada başlayacak. Devam edelim bakalım. F'ye geldim. F nasıl bir harf? Hem başı, hem gövdesi, hem de kuyruğu olan bir harf. Devam ettim, bıraktım ince. İnce kalın, ince. Kalın ve az bastır bitir. Birleştir bakalım. Şimdi burada bitiriyorum ve burada diğer harfime başlıyorum. Yani orada her harfin bitiminde aslında biraz bir duruyorum, bir es veriyorum. Çok bastır, az bastır bitir. Çok bastır, az bastır bitir. Ve çok bastır, az bastır, burada dur. Burada devam etme, kendin yazarken de devam etme ve tekrar K için bir daha bir çizik at. Şimdi burada tekrar bitirdim. L'ye başlayacağım şimdi ve bitirdim. M'ye başladım kalın, ince kalın, ince kalın, indim aşağı, döndüm, bitirdim. Kalın. Az bastır, çok bastır, dön, bitir. Çok bastır, az bastır ve bitti. Bir harfle birleşmeyecek. Şimdi devam ediyorum. Bir de yukarıdan döneyim bakayım. Daha yaramaz bir O harfim vardı benim. Şimdi Ö yaptım. Devam edelim. Kalın, ince, kalın, ince. Çıktım yukarı. Burada durmadım. P, R birleşiminde durmadım. R ile bir harfi birleştirirken durmayın. Çünkü ikisi de ince. R ince başlıyor ve eğer durursanız orada böyle bir çıkıntı olacaktır. S'leri şeyleri yapalım. T'ye başladım yukarıdan. U ve çok bastır. Devam et bakalım. Noktalarımı attım. Çizgimi koydum. Çok bastır, az bastır. Elinin açısını değiştirme. Elinin yan kısmı kağıt üzerinde. Devam ediyorum. Kalın, ince. Burada durma. Burada dur işte. Döndürürken durma. Harfini bitir ve öyle dur. Burada dur. İndim aşağı. Kalın, ince. Kalın, ince ve bitirdim. Şimdi de bu sayfanın birkaç kere çıktısını alın ve bu sayfayı birkaç kere tekrar ettikten sonra kendi kendinize arka sayfaya, boş sayfaya yapmayı deneyin bakalım. Şimdi kağıdımı alayım. Boş bir kağıt alacağım şimdi. Gel bakalım. Şimdi kendiniz bir yazmaya çalışın bakalım. Başladım.
İlk önce beni takip edin. Nasıldı? Harf bölümlemelerini nasıl yapıyordum? Harfimi, kalemimi kağıda böyle bir çizik atıyorum kalemimle kağıda ve 4 uç boyutu benim harfimin gövdesini veriyor. 3 uç boyutu harfimin başını, 3 uç boyutu da harfimin kuyruğunu veriyor. Burada gövde boyutunu değiştirmeyin ama baş ve kuyruğun boyutunu değiştirebilirsiniz. Tıpkı benim burada yaptığım gibi. Şu an ben başı ve kuyruğu uzun yapıyorum aslında. Birazcık daha uzatıyorum. Özellikle başın boyutuna bakarsanız gövde boyutunu çokça geçti. Aslında burada zaten bu boyutlarla oynadığınızda, bu boyutlarda değişiklik yaptığınızda harfiniz farklı bir karaktere bürünüyor. Devam edelim bakalım. K, ince kalın. Kalın, ince bıraktım. L'ye başladım. Orada durdum işte. Orada direkt olarak L'ye devam etmedim. Hareket katıyorum harflerime. Başladım, bitirdim. Kalın, ince, döneyim yukarıdan ve bıraktım. P'ye geçtim. Geçemedim, Ö'ye geçtim. Devam edelim bakalım. Döndüm. Şimdi yaramaz P mi yaptım ben birazcık daha. Burada durmadım. Hiç durmadım orada. Çünkü durursam orada bir çıkıntı oluşabilir. Sen mesela şu an S harfim ne oldu? Gövdesi küçük oldu değil mi? Fark ettiniz mi? Güzel durdu mu? Hiç güzel de durmadı. Yani şunu söylüyorum burada. Harf gövdenizde değişiklik yapmayın. Yazı boyunca harf gövdenizde, harf başınızda, harf kuyruğunuzda değişiklik yapmayın. Burada ben gövde boyutunu değiştirdiğimde böyle kötü bir görüntü ortaya çıktı. Küçük bir S, kocaman bir S. Hani uyumsuz bir kompozisyon ortaya çıktı aslında. Z'yi yaptım. Şimdi Q, X ve W'muz kaldı. Evet. Kalın, ince, çok bastır, az bastır, bitir. Ve şimdi bir sonraki derse geçebilirsiniz.